Tavuklar. Binlerce yıl önce vahşi ormanlarda yalnız başlarına gezecek kadar cesaretli, yırtıcı ve evcilleşmemiş küçük canlılar. Lezzetleri ve faydaları keşfedildikten sonra ise hayat onlar için biraz değişti. Sadece 2 kilogram ağırlığında ve 30 santimetre boyundaki bu tavuklar bir insanın, bir şehrin, bir ülkenin, hatta tüm dünyanın yiyecek ihtiyacını karşılayabilir. Dolayısıyla insanoğlunun gözü bu hayvanların üzerinde. Birazdan birkaç dolarlık tavukların milyon dolarlık tesislerde nasıl üretildiğini, büyütüldüğünü, kesildiğini ve tüketime hazır hale getirildiğini izleyeceksiniz. Peki tüketilen tavuğun yıllık 91 milyon ton olduğunu söylesek kulağınıza nasıl gelir? Sizce çok mu fazla? Avrupa'daki tüm insanların toplam ağırlığının 20 katı. Bu protein kaynağını elde etmek içinse yılda 45 milyardan fazla tavuk kesiliyor. İnanılmaz bir rakam. Eğer tavuk üretim çiftlikleri açılmasaydı, artan ihtiyaca cevap vermek için fabrikasyon sisteme geçilmeseydi, ya farklı hayvansal protein kaynaklarına yönelecektik ya da tavuğu çok yüksek fiyatlara yiyor olacaktık. Peki tonlarca tavuk ihtiyacımız nasıl karşılanıyor? Bu programda sayıları insan nüfusunun 7 katına ulaşan tavuklar hakkında öğreneceğiniz çok şey var. Tavukla ilgili ortaya çıkan ilk sorun, insan nüfusunun giderek artması ve yetişen tavuğun buna cevap verememesiydi. Bu sorunu çözmek için daha fazla yumurtaya ihtiyaç vardı. Daha fazla yumurta döllenmeli ve daha çok civciv çıkmalıydı. Daha çok civciv, daha hızlı büyümeli, bazıları et tavuğu olarak ayrılırken diğerleri tekrar yumurta vermeliydi. Yumurtaların bazıları sofraya gitmeleri, bazıları ise soyun devamı için civciv vermeliydi. Bu bir döngüydü ve tüm dünyayı kasıp kavuran bir sorunun da temelini oluşturuyordu. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Tavuk üreticileri bu sorunun cevabının yumurtadan geçtiğini biliyorlar ve verimliliği artırmalılar. Yani tavuğun bir günde yediği yiyecek artmazken bir günde verdiği yumurta sayısı artmalı. Bunu da araştırma tesislerinde sağlıklı yiyeceklerle besledikleri tavuklardan sağlıklı yumurta üreterek yapıyorlar. Mesela Türkiye'de üretilen Atak S tavukları da yumurta üretimi için geliştirilmiş müthiş bir nesil. Tavukçuluk araştırma mühendisi olarak geliştirmiş olduğumuz 3 tane yerli yumurtacı hibritimiz mevcut. Bunlardan 2 tanesi kahverengi yumurtacı, bir tanesi beyaz yumurtacı. Kahverengi yumurtacılarımızın ismi Atak S ve Atak, beyaz yumurtacımızın ismi ise Atabey. Dünyada binlerce farklı tavuk ırkı var ve hepsinin verimliliği yaşadığı ortama, beslenme şekline ve sağlıklı yapılarına bağlı olarak değişiyor. Tavuk yumurtladıktan... Hadi kızım, hadi kızım, hadi, evet! Yumurtaya ulaştık. Ancak sorun şu ki bu yumurtaların hem doğru bir kuluçkadan geçmesi hem de ilerleyen günlerde çıkan civcivin verimli bir et tavuğu haline gelmesi gerek. Özenle seçilmiş ırkların yumurtalarının ilk durağı yüksek biyogüvenlikli kuluçkahaneler. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Helal kesim nedir, nasıl yapılır? Kesilen ve tüketilmeyen tavuk ayakları ne oluyor? Bazılarının çok sevdiği, bazılarının ise haz etmediği tavuk sakatatları nasıl ayrıştırılıyor? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı birazdan yiyeceğin serüveninde. Damızlık kümeslerinden gelen yumurtalarımız kuluçkahanede yumurta tasdik salonuna alınır. Burada kuluçkalık dışı olan yumurtalar ayrılarak kuluçkalık özelliklere sahip yumurtalarımız gelişim arabalarına dizilir. Basım öncesi bekletmek üzere soğuk depolarımıza alırız. Bu tesisin haftalık 3 milyon civciv üretim kapasitesi var. Bu da yüz binlerce tavuğun 21 gün boyunca yumurta üzerinde yatması demek. Tüketim ihtiyacımızın büyüklüğü karşısında bu durum ciddi bir sorun.
Çözümse yüksek teknolojili kuluçka makinelerinde. Kuluçka makinesine girecek yumurtaların normalden büyük veya küçük olmaması gerekiyor. Dış yüzeyinde çatlak veya leke olanlar da eleniyor. Son olarak özel bir düzenek sayesinde yumurtanın merkezine ışık gönderilerek içerisinde embriyo olup olmadığı kontrol ediliyor. İçerisinde embriyo olmayan yumurtalar ışığı tamamen geçirerek kendilerini ele verdiler ve gelişim makinelerine girme şanslarını kaybettiler. Gelişim makineleri tamamen kuluçkaya yatmış anaç tavuğun hareketleri göz önüne alınarak dizayn edilmiş makineler. Sıcaklık, havalandırma, nem, karbondioksit olması gereken karbondioksit miktarı civcivin gereksinimlerine göre bu değerler gün ve gün artmakta ya da azalmakta. Civcivler yumurtadan çıktı. Aşıları tamamlanan civcivlerin bir an önce yeme ve suya ulaşmaları gerekiyor. Bu noktada şu soruyu sormamız gerekir. En az yemle daha çok yumurta mı yoksa daha çok et verimi mi istiyoruz? Etlik piliçler sadece et yönünde geliştirdikleri dolayı 42 günde kesime gelebilmektedirler. Ama yumurtacı tavuklarda ise bunlar daha yavaş gelişir. Yaklaşık 18-20 haftalık yaşlarda ilk yumurtayı yumurtlamaya başlarlar ve 80-90 hafta kadar ekonomik şekilde yumurta verimine devam ederler. Bunlar da sadece yumurta yönünde geliştirdikleri dolayı istedikleri yem, besin maddeleri ve barındırma şartları sağlandığı takdirde yılda yaklaşık 320 kadar yumurta verebilmektedirler. Yumurtacı kuzenleriyle yolları ayrılan etlik piliçler yeterli canlı ağırlığa ulaşacakları yetiştirme çiftliklerine sevk ediliyor. Civcivlerimize ilk günden itibaren 45. güne kadar, kesim gününe kadar sağlıklı su, sağlıklı yem yani temiz su verilmekte. Hayvanların rahatı için sıcaklık ve nemin devasa fanlar yardımıyla ayarlandığı bu çiftliklerde veteriner hekimler düzenli olarak kontrol yapıyorlar. Sağlıklı olmasının yanında maksimum et verimine de ulaşması gereken etlik piliçler hijyenik ve kaliteli yemlerle besleniyor. Gıda güvenliği kuralları gereği bu yemler antibiyotik, hormon ve ağır metal içermiyor. 45 günlük özel bakımın ardından yeterli canlı ağırlığa ulaşan etlik piliçlerin bir sonraki durağı kesimhaneler. Ortalama büyüklükteki bir kesimhane günde 400.000 kadar tavuk kesimi yapabiliyor. Tavuklar aynı gün içerisinde de hem temizleniyor, hem parçalanıyor, hem de paketleniyor. Tabii 400.000 tavuğun öncelikle bu tesislere gelmesi lazım. Üst üste dizilmiş, etrafı açık plastik kasalarla doldurulmuş bu kamyon bir seferde 15.000 tavuk alıyor ve bu tavuklar büyük havalandırma depolarında farkında olmasalar da kesim için sıralarını bekliyorlar. Kasalardan çıkarılan tavuklar işçiler tarafından ayaklarından askıya alınıyor ve geri dönülemez bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukla ilgili Müslüman tüketicilerin çok merak ettiği bir konu var: helal kesim. Üreticiler yenecek etin helal olması için İslami kurallara uygun şekilde kesim yapıyorlar. Tavuklar canlı ve bilinçleri açık bir şekilde bantta ilerliyor. Bu bantlar hayvanların başı kıbleye bakacak şekilde konumlandırılmış. Kasaplar Allah'ın adını zikrederek ve keskin bıçaklarla kesimi yapıyorlar. Normalde bu kadar büyük bir tesis için makine ile kesim işlemi çok kolay olabilecekken dini kurallar gereği elle yapılıyor. Kesim işlemi biten tavukların bir sonraki aşamada tüylerinden kurtulması gerekiyor. Bunun için tavuklar önce sırayla tüy yumuşatma havuzuna batırılıp çıkarılıyor. Bu havuzun sıcaklığı 50 derece. Yani bir insanın banyo sıcaklığı kadar diyebiliriz. Gördüğünüz su kabarması ve jacuzzi etkisi hava sirkülasyonundan kaynaklanıyor. Suyun sıcaklığının kazan içerisinde eşit olarak dağılması için. Sert fırça şeklinde görünen bu yuvarlak silindirler dakikada 2000 devir dönüyor ve tüylü tavuğu iki tarafından sıkıştırarak tüylerini yoluyor. Bunu da bir tünel içinde 30 tane silindir fırça yapıyor. Tüyleri yumuşatılmış tavuk tünelin bir ucundan giriyor ve diğer tarafından tüysüz haliyle çıkıyor. Tabii bütün tavuklar bunlar kadar şanssız değil. Bazıları tüylerinin güzelliği ve dünyaca meşhur ötüşleriyle nam salmış.
Akrabaları sofraya giderken onlar açık artırmalarda kendi güzelliklerini sergiliyor. Arkadaşlar satışta 1+1 Osmanlı Sultan tavuğu var. Milli bir ırkımız. Sahipleri tarafından özenle büyütülen bu akrabalar birçok insan için hobi haline gelmiş. Kurulan mezatlarda tavuk sahipleri süslü tavuklarını hem satmak hem de yeni süslü tavuklar almak için mücadele veriyorlar. 1500 geldi misafirimizden. 1500'e var mı destek? Satıyorum. Sat. 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 Hamdi abiye 5 al. Abimden 5 geldi. 90. Sat. Sat. 100 liraya. Hamdi'ye hayırlı olsun. Her gün 900 bin ton civarı tavuğun işlendiği bu fabrikalar ülkenin tavuk ihtiyacını karşılamak için 24 saat aralıksız çalışıyor. Tüyleri ayrıştırılan tavuklar 2,5 saat boyunca soğuk hava depolarında dinlendiriliyor ve iç sıcaklığı + 4 santigrat derece olduktan sonra üretime dahil ediliyor. Soğutulmuş olan pirinçler bu bölümde 2 hatta ayrılıyor. Bu bölümden bütün olarak paketlemeye, bu bölümden de parçalamaya geçiyor. Peki hangileri bütün olarak paketlemeye gidecek, hangileri parçalanacak, hangileri işlenerek şnitzel, nugget ve hamburger gibi hazır ürün haline getirilecek? Bu noktada üreticilerin imdadına otomasyon yetişiyor. Gördüğünüz optik görüntüleyiciler yüksek çözünürlüklü. Önünden geçen tavukların her birinin detaylı görüntüsünü alıyor ve görüntü işleme yazılımı herhangi bir kusur olup olmadığına karar veriyor. Duruma göre üretim hattındaki yollarını belirliyor. Mesela kanadı kırık bir tavuk tahmin edeceğiniz üzere kanat üretim bandına girmiyor. Ve bu işlemi inanılmaz bir hızda yapıyor. Saniyede 3 tavuk. Burada gördüğümüz her tavuktaki birer çizgi bizim belirlediğimiz kriterlere göre parçalamada defolu kısım ayrıldıktan sonra sağlam kısmı üretime dahil edilir. Bugün için toplam 370 bin kesim varmış. Şu an 365 bin kesim yapıyoruz. İşleyişin devam edebilmesi için tavuğun içinin temizlenmesi gerekiyor. Tavuk kesimi elle yapıldıktan sonra artık marketlerden gelen özel isteklere cevap vermek dışında tavuğa el değmiyor. Tavuğun neresinin yenileceği ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Uzak Doğu'da tavuğun sakatatının menüde görebilirken Avrupa ülkelerinde ise bir restorandan tavuk bağırsağı ya da ayağı isteyemezsiniz. Bu arada kilo bazında ayakların etten daha yüksek getiriye sahip olduğunu da söylemekte fayda var. Bu durumda kesilen 400 bin tavuktan çıkan 800 bin ayağı ticari olarak değerlendirmekten ve bu ayakları ihraç etmekten zarar gelmez. Soğuk hava depolarında şoklanan ayaklar Uzak Doğu'ya doğru yola çıkarken artık bir sonraki işleme geçebiliriz. Sırada Türkiye'de tercih edilen sakatat kısımlarının ayıklanma işlemleri var. Taşlık. Marketlerde satıldığını gördüğümüz bu kısım aslında tavuğun midesinin ta kendisi. Tavukta mide 2 kısımdan oluşur. Ön mide ve kaslı mide. Taşlık bu ikinci kısma tekabül eden kaslı yapıdaki midenin diğer adıdır. Bazı insanlar eve bile sokmazken bazıları ise kendine has tadına bayılırlar. İç organları ayrılan tavuğun sakatat kısmından taşlık 2 görevli tarafından gereksiz derilerden temizleniyor. Aynı anda başka bir masada ise ikinci sakatat kısmı olan ciğer ve yürek kolilere konuyor. Özel dizayn edilmiş makineler sayesinde iç organlar temizleniyor. İnsan elinden ilham alınarak tasarlanan bu makine iç organları bütün olarak çıkartıyor ve geriye sadece karkas et kalıyor. İşi şansa bırakmamak için son bir kez de elle kontrol ediliyor ve pilicimiz artık hazır. Bandın bir ucu bütün haldeki piliçleri paketleme bölümüne taşırken öteki ucu ise parçalama ve diğer işlemler için tesisin içinde durmadan hareket ediyor. Sadece tüm piliç yiyorsanız serüven buraya kadar. İster fırında, ister közde, dilerseniz haşlama, hatta tenekede. Tercih size kalmış.
Yiyeceğin serüveni devam edecek. Yiyeceğin serüveni devam ediyor. Parçalama bölümünde yapılacak ilk işlem kanat kesimi. İşlemin düzgün yapılabilmesi için kanadın kesim pozisyonuna getirilmesi gerek. Fabrika bunun için de bir çözüm geliştirmiş. İki tarafında fırçalar bulunan bir tünelde kanatlar açılarak kesim için hazırlanıyor. Hazırlanan kanatlar makine yardımıyla kesiliyor ve paketlenmek üzere banda düşüyor. Şimdi sıra diyet listelerinin olmazsa olmazı göğüs etinin nasıl üretildiğinde. Lifli yapısı ve kolay hazmı sayesinde 7 aylık bebeklere bile yedirilebiliyor. Bu bantta pilicin göğüs bölümü çelik bir aparat ve keskin bıçaklar sayesinde ayrılıyor. Ayrılan etlerin bir kısmı paketleme bölümüne giderken bir kısmı da bonfile üretimi için yolculuğuna devam ediyor. Bonfilede deri ve kemik olmamalı. Bu yüzden de göğüs eti bir dizi işlemden geçmeli. Öncelikle ayrım için bonfile makinesine giren etler derilerinden ve kemiklerinden arındırılıyor. Göğüs etinde en ufak bir kemik parçasının bile kalmaması lazım. Böyle bir riske karşıysa en ayrıntılı kontrol sistemi kemik dedektörleri. Gördüğünüz bu mekanizmaya giren etlerin filmleri çekiliyor. Görüntüler bir doktor tarafından değil de bilgisayar yazılımı tarafından kontrol ediliyor. Yazılım kemik tespit ettiğinde bu et banttan ayrılıyor. Son kontrolleri de tamamlanan bonfileler tesisten ayrılmaya artık hazır. Mangal ziyafetlerinden alışık olduğumuz çöp şiş de aslında bonfileden üretiliyor. Yarı mamul bonfile etler beyaz bir ışıkla aydınlatılmış tezgahlarda dikkatle kontrol ediliyor ve ardından kare bir kalıba yerleştiriliyor. Kalıbın üstüne koyulan aparat aracılığıyla da tahta şişler ete geçiriliyor. Bıçakla kesimin ardından çöp şişler son şeklini alıyor ve pişirilmeye hazır hale geliyor. Parçalama aşamasında sona yaklaşıyoruz. Artık elimizde sadece kalçalı but ve üst sırt kaldı. Gövdeden ayrılan üst sırt Türkiye içerisinde pek tercih edilmiyor. Bu yüzden Özbekistan, Tacikistan ve Irak gibi birçok ülkeye mekanik işlenmiş et olarak kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Geriye kalan kalçalı but ikiye ayrılmadan önce kuyruğu kesiliyor. Kuyruk kesme ünitesi maksimum verimlilik ve minimum kalça zararı için tasarlanmış. Bu işlemin ardından ikiye ayrılan kalçalı but farklı bir ürün elde edilmeyecekse paketlenmeye gidebilir. Fakat pirzola, baget ya da tavuk sarma olacaksa yapılması gereken birkaç işlem daha var. Baget için kalçanın orta eklem yerinden kesilmesi gerekliyken pirzola için bagetin kemiğinden sıyrılması ve pirzola şeklinin verilmesi gerekiyor. Kemiksiz but elde etmek içinse önce kemik ayırma makinesine etler uygun şekilde yerleştiriliyor. Atlı karıncaya benzer bu makine bir mil yardımıyla kemiğe basınç uygulayarak etten ayırıyor. Ortaya çıkan ürünler paketlenmek üzere ilerlerken artan kemikler evcil hayvan maması yapımında değerlendiriliyor. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Gezen tavuklar nasıl beslenir? Canlı bir tavuğun sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Nugget, schnitzel gibi yiyeceklerin içeriğini biliyor musunuz? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı birazdan Yiyeceğin serüveninde. Dünyada tavuk eti tüketimi son 3 yılda 80 milyon tondan 91 milyon tona yükseldi. İhtiyacın karşılanması için faaliyet gösteren entegre tesislerin sayıları ve üretim kapasiteleri de artıyor. Bununla beraber geleneksel yöntemlerle de birçok yumurta ve tavuk üretiliyor. Hatta salma tavukçulukta popülerleşen bir sektör haline geldi. Peki salma veya gezen tavukçuluk nasıl yapılıyor? Gezen tavukçulukta öğleden sonra öneriyorlar bize de. Sıcak olduğu için ben saat 9 gibi kapılarını açıyorum tavukların. Yayılıyorlar, giriyorlar, ağaçların dibinde, gölgede, sıcakta çok dolaşmıyorlar. Sabah serinliği ve akşam serinliğinde. Salma tavukçulukta hayvanlar sadece yemle değil, doğal ortamda ot, böcek, taş yiyerek gelişir. Yanlış duymadınız. Tavuklar yumurta kabuklarını oluşturmak için taş ve kum gibi sert cisimleri de yer.
Etrafı çivili bir alana kapatılan tavuklar yüksek kapasitede yumurta alımı sağlayacak şekilde yetiştirilir. Ayrılan alandaki yemlikler, suluklar ve folluklar tavuk sayısına göre hazırlanır. Tesisler bu kapasiteye göre hazırlanmadığında ise verim kaybı yaşanır. Yoncayı ekiyoruz, ektiğimiz yere tavukları salamıyorum. İshal yapıyor hayvanlar. Kısım kısım ben nacakla onu kesiyoruz, kıyıyoruz, inceltiyorum. Önlerine serpiyorum. Artık sıra yemek yapmaya zaman ayıramayan yoğunlar ve üşengeçlerde. Bildiğiniz üzere tavuk hazır yemek sektörünün vazgeçilmezlerinden biri. Hazır döner, şnitzel, nugget, köfte burger gibi birçok ürün mevcut. Peki ileri işlemlerle hazırlanan bu ürünler nasıl yapılıyor? Kesimhane tarafından gelen piliç göğüs etleri, piliç but etleri ileri işlemeye gelir. İleri işleme ham madde bölümünde kemik dedektöründen geçirilir. Kemik olup olmadığı kontrol edilir tamamen. Kontrol edildikten sonra kıyma makinesine gönderilir. Kıyma makinesinde ürünler belli bir büyüklükte çekilir. Çekildikten sonra baharatlarla ve suyla karıştırılmak üzere devasa mikserlere gönderiliyor. Bu karışıma eklenenlerse öyle çok da aşina olmadığımız şeyler değil. Sarımsak, beyaz biber, soğan tozu, kereviz gibi doğal malzemelerle hazırlanıyor. Rengini ise zerdeçal ve kırmızı biberden alıyor. Mikserin son aşamasında soğutulan ürün artık baskıya gitmeye hazır. Oluşan bu karışım form makinesine dökülerek isteğe göre şekillendiriliyor. Ardından üstü ve altı tamamen soslanıyor. Şekil verildikten sonra ürün çeşidine göre ön kuru soslama, sıvı soslama ve kuru kaplama ile kaplanarak pişirmek için fırınlara gönderilir. Fırınlarda da kısa süre bir kızartma işlemi uygulanır. Daha sonra da buharlı da tam pişirme işlemi uygulanarak dondurulur. Dondurulup paketlenmeden önce metal dedektörlerinden bile geçen bu ürünlerin bir kısmı evlerimizde, çok daha büyük bir kısmı ise fast food zincirlerinde tüketilmekte. Artık bu leziz ve pratik yiyeceklerin serüvenini de biliyorsunuz. Şimdi sıra herkesin yakından tanıdığı tavuk dönerde. Tavuk dönercilik ve tavuk döner satışı son 20 yılın en çok rağbet gören gıda yatırımlarından biri. Lezzetiyle ve uygun fiyatıyla tavuk sevenlerin sıkça tükettiği bir fast food. Bu leziz dönerler piliç göğüs eti ve piliç buttan yapılıyor. Etler öncelikle tencereye benzeyen dev varillerde çeşitli baharatlarla marine ediliyor. Marine edilen bu etler dizim tezgahına getiriliyor. Dizim işlemi ise makineler tarafından değil, tamamen el işçiliğiyle gerçekleşiyor. Becerikli eller belirli bir boyuta göre kestikleri etleri döner şişine geçiriyor. Bu işlemin ardından hazır hale gelen ürün streç filmle sarılıyor ve tüm bu işlemler soğuk zincir bozulmadan gerçekleşiyor. Entegre tesislerdeki yüksek hijyen standartlarını salma tavukçuluğun yapıldığı yerlerde yakalamak kolay değil. Bu yüzden de tavukların sağlık kontrolleri daha çok geleneksel yöntemlerle gerçekleşiyor. Bir tavuğun sağlıklı olup olmadığını önce ibiğinin kırmızı olmasına dikkat edeceğiz. Bu mutlaka kırmızı olmalı. Siyah olursa bu hayvan hastadır. Tavukların bitlenmemesi için öncelikle bir arazide küçük bir çukur kazacağız. Bu çukurun içerisine odun ateşi yakacağız. Sadece odun ateşi yakacağız. Kömür olmayacak. Bu yaktığımız odun ateşinin külü içinde duracak çukurun. Bu çukurun içindeki külü toprakla karıştıracağız. Tavuklar gidip burada eşelendiği zaman üstündeki bit ve benzeri haşere olduğu zaman buraya bırakıyor. Burada yok oluyor. Böylece tavuklarımız sağlıklı ve şöyle kanatlar her yerle tertemiz, bütün parlak tüyleriyle sahip olurlar. Baş döndüren bir hızla gerçekleşen üretim sürecinin olmazsa olmazı soğuk hava zinciri.
Bütün işlemler boyunca ortam sıcaklığının artı 4 santigrat derecenin üzerine çıkmaması gerekiyor. Tüm üretimin evinizdeki buzdolabında gerçekleştiğini düşünün. Bu yüzden de çalışanların uygun kıyafetler kullanarak vücut ısılarını korumaları gerekiyor. En başından sonuna kadar her aşama soğuk ortamlarda gerçekleşiyor. Ve bu şekilde de ürünlerde hiçbir bozulma olmuyor. Her şey kusursuz bir şekilde ilerlese de bazı aksaklıklar olabilir. Bunun için de paketleme öncesi uzmanlar tarafından alınan numuneler mikrobiyoloji ve kimyasal analiz laboratuvarlarında inceleniyor. Bu şekilde ürünlerin tadı, görüntüsü ve değerleri test ediliyor. Kalite kontrol işlemlerinin ardından ürünler paketlenmek üzere üniteden ilgili bölüme gidiyor. Sınıflarına göre ayrılan ürünler tek kullanımlık tabaklara koyuluyor ve çevre şartlarından etkilenmemeleri için streç filmle sarılıyor. Paketlenen ürünlerin tartım işlemi yüksek hassasiyetli cihazlarla seri şekilde yapılıyor. Ardından da üretim bandı ve üretim tarihi gibi bilgilerin bulunduğu etiket pakete yapıştırılıyor. Bu etiket sayesinde ürünlerin geriye dönük izlenmesi yapılabiliyor. Ve son olarak sevkiyata hazır hale gelen ürünler kolilenerek soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Milyarlarca dolarlık bir pazar. Türkiye'de bu pazarın devlerinden. Tüm dünyada 8. sırada yer alıyor. Tavuk ekonomik değerinin yanı sıra çağımızın önemli sorunu olan yetersiz beslenme probleminin de çözümü. Bol, hızlı ve ucuz olarak sağlanabilen bir besin kaynağı. Kesiliyor, parçalara ayrılıyor, dedektörlerden geçiriliyor, soslanıyor, baharatlanıyor, pişiriliyor ve paketleniyor. Bu şekilde son tüketiciye kadar ulaşıyor. İşte tavuğun serüveni burada son buluyor.